Fikret'in nasırlı ve yorgun eli, kızının yıllarca uykusuz kalarak hayalini kurduğu o üniversite kabul belgesini buruşturup ahşap masaya şiddetle çarptığında duvardaki gaz lambasının cılız alevi titredi. Şırnak'ın bu yüksek dağ köyünde, benim çatım altında kız kısmı okuyup da ne yapacak, senin yerin kocanın yanıdır, haftaya sözün kesilecek diye gürledi yaşlı adam. Öfkesinden boynundaki damarlar belirginleşmiş, gözleri seyiriyordu. 18 yaşındaki Nazlı, haksızlığın verdiği acıyla gözyaşlarına boğulmamak için alt dudağını kanatırcasına ısırırken, babasının o yıkıcı kararı karşısında bir dağ gibi dimdik durmaya çalışıyordu. Odanın karanlık köşesinde sessizce bekleyen 45 yaşındaki annesi Zöhre, kocasının bu taş kalpli öfkesi karşısında çaresizce yutkunuyor, korkudan titreyen elleriyle hırkasının düğmelerini sıkıyordu. "Baba, ben doktor olacağım. Bu yoksul topraklardaki insanlara, sana, anneme şifa dağıtacağım. Ne olur yalvarırım gençliğime ve hayallerime kıyma," diye fısıldadı genç kız, boğazında düğümlenen çatallı bir hıçkırıkla. Fakat Fikret Nuh diyor peygamber demiyor, evin dış kapısına doğru ağır ve kararlı adımlarla yürürken, gelecek ay amcanın oğluyla yüzükler takılacak, o paçavra kağıtları da at ocağa yansın, konu kapanmıştır diyerek kestirip atıyordu. Babası ahşap kapıyı ardından büyük bir gürültüyle çarpıp gecenin soğuğuna karışırken, Nazlı dizlerinin üzerine çöküp o buruşuk resmi kağıdı göğsüne bastırarak sessizce ağlamaya başladı. Zöhre usulca kızının yanına yaklaştı, onun buz gibi olmuş yaşlı yanaklarını şefkatle silerken, "Ağlama benim güzel kızım, babam bilmez ama ben o kayıt için ne gerekiyorsa gizlice yapacağım, seni bu karanlığa teslim etmeyeceğim," diyerek fısıldadı. Ertesi sabahın ilk solgun ışıklarıyla birlikte Zöhre kocasından habersiz ahıra indi. Tek sağılmalık ineğin sütünden yıllarca biriktirdiği birkaç altın lirayı yün kuşağının derinliklerinden çıkardı. Nazlı, o sabah köyün çamurlu ve taşlı yollarından koşarak kasabadaki okula ulaştığında, fedakar öğretmeni ona büyük bir şehirden eğitim bursu bulduğunu gözleri parlayarak müjdeledi. Genç kız artık babasından bir kuruş dahi istemeden o uzak şehre gidip tıp okuyabilecekti. Ama içindeki baba rızası eksikliği ve boynu büküklük yüreğini bir kor gibi içten içe yakıyordu. Günler, evde esen soğuk rüzgarlar ve hüzünlü bir bekleyişle geçerken, amcaoğluyla yapılacak olan söz merasimi için hazırlıklar bütün köyde dedikodu halinde konuşulmaya başlanmıştı bile. Oysa kader, Fikret'in kendi kızı için kurduğu tüm bu acımasız ve cahilce planları, karanlık bir gece yarısı adamın göğsüne saplanan amansız bir kalp sancısıyla tamamen altüst edecekti. Yaşlı adam nefes alamadığını ve göğüs kafesinin sıkıştığını hissederek yer yatağında kıvranmaya başladığında, yüzü kireç gibi bembeyaz olmuş, alnından buz gibi soğuk terler boşanıyordu. Zöhre çaresizlik içinde feryat ederek sağa sola koşturup komşulardan medet umarken, yoğun kar yağışı yüzünden hiç kimse gecenin o zifiri karanlığında merkezden doktor getirmeye cesaret edemiyordu. Tam o cam pazarının ortasında Nazlı, yıllarca gizlice okuduğu o yıpranmış sağlık kitaplarından öğrendiği bir ilk yardım hamlesiyle, tereddüt etmeden can çekişen babasının yanına atıldı. "Baba, sakın gözlerini kapatma. Bana bak ve benimle birlikte derin nefes al," diyerek adamın kasılan bedenini sabitledi. Kilitlenen çenesini açıp göğsüne son derece bilinçli ve ritmik bir şekilde kalp masajı uygulamaya başladı. Fikret, bilincini yitirmek ve o karanlık tünele girmek üzereyken, yanı başında bir şifa meleği gibi çırpınan, hayatını kurtarmak için saniyelerle yarışan, kendi hor gördüğü kızının o kararlı ve terli yüzünü gördü. Genç kızın soğukkanlılıkla ve tam zamanında yaptığı o hayat,
Kurtarıcı müdahale sayesinde yaşlı adamın durmak üzere olan kalbi yeniden atmaya başladı. Ölümün o soğuk kıyısından adeta kıl payı dönmüştü. Ertesi sabah kış güneşi odanın buzlu penceresinden içeri süzülürken Fikret yorgun ve mahcup gözlerini açtı. Başucunda sabaha kadar bir an bile uyumadan beklemiş olan kızının şefkatli elini sıkıca tuttu. Gözlerinden süzülen pişmanlık yaşları yastığını ıslatırken, "Ben seni cehaletimle kör bir kuyuya atacaktım. Sen ise benim canıma nefes oldun, hakkını helal et kızım," diye hıçkırarak yılların inadını kırdı. Nazlı, babasının o sert ve nasırlı ellerini gözyaşları içinde öperken, "Sen benim babamsın, benim tek derdim sizin başınızı öne eğdirmemek ve bu topraklara faydalı olmaktı," diyerek tebessüm etti. Fikret, yatağından yavaşça doğruldu, duvarda asılı duran ceketinin cebinden o gece buruşturup attığı üniversite kabul kağıdını çıkarıp, titreyen elleriyle özenle düzelterek kızının avuçlarına bıraktı. Yıllar sonra o köyün yollarından bembeyaz doktor önlüğüyle başı dik bir şekilde yürüyen Doktor Nazlı, genç kızların hayallerini karanlığa gömen köhnemiş zihniyetlere karşı ilmin, zekanın ve merhametin asla cinsiyeti olmadığını tüm kasabaya en güzel şekilde kanıtlamıştı.